Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün farklı bir test yapacağız. Denizli Nissan Yavuzlar'dayız. Nissan Qashqai biliyorsunuz yenilendi. Bu yenilikle birlikte çok fazla değişiklikler var. Nissan yetkililerinden iyi bilgiler aldık. Bu bilgileri sizlerle paylaşacağız elbette. Tabii ki videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ön tarafta makyajlanmış Nissan Qashqai'yi görüyoruz. Arkada ise daha eski olan Nissan Qashqai burada duruyor. Hemen farklarından size bahsedeyim. Daha sonra donanım özelliklerinden bahsedeceğiz. Sonra da test sürüşüne çıkacağız. Aracın önüne baktığımız zaman eski kasada bu şekilde bir tasarım vardı. Şimdi hemen yeni kasaya geçelim. Yenilenmiş makyajlı kasa çok daha şık, çok daha teknolojik gözüküyor. Siz de buradan zaten görüyorsunuz. Piyano siyah detayları araçta hakim. Şimdi hemen arka tarafına bakalım ve bu arada Nissan yazımız LED farlarda bulunuyor. Aracın arka tasarımına geldiğimizde stop lambaları dikkat çekiyor. Bunları birazdan yakacağım ve göstereceğim size. Qashqai yazısı titanyum renginde ve çok şık duruyor. Arkada difüzörlerimiz araca sportif bir görünüm katmış. Aracın önünde başlayan sportiflik ve teknolojik detaylar arkasında da devam etmiş. Hemen arkaya geçelim. Makyajsız kasaya şöyle hızlıca bir bakalım. Burada halojen farlar kullanılıyordu. Tamponlar bu şekildeydi. Qashqai yazısı da böyle gözüküyordu. Bir önceki nesilde dijital ekranımız bulunmuyordu. Ve bakın burada piyano siyahına benzeyen bir malzeme kullanılıyordu. Kabinin içi bu şekilde gözüküyordu. Şimdi yenisine geçelim. Yenilenmiş Nissan Qashqai'nin içine girdiğimizde ise özellikle dijital kadranlar bizi karşılıyor. 12.3 inç boyutunda her ikisi de bakın orta konsolda kullanılan malzemeler değiştirilmiş. İçeriye premium havası katılmış. Ambiyans aydınlatmalarını da görüyoruz. Malzeme kalitesi olarak gerçekten güzel. Gördüğünüz gibi makyaj operasyonuyla birlikte Nissan araçlarında büyük değişiklikler yapmış. Değişiklikler sadece dışarıda kalmamış, aynı zamanda donanımda da büyük değişiklikler var. Jant tasarımlarını da göstereyim hemen şöyle size. Yenilenmiş Qashqai'nin donanım seçeneklerine geçelim. Yenilenmiş Nissan Qashqai'nin 4 tane donanımı var arkadaşlar. Design Pack, Skypack, N-Design, Platinum ve Platinum Premium olarak geçiyor. Sadece benzinli donanımlarda Design Pack'i de alabiliyorsunuz. Şu an Skypack e-Power donanımını görüyoruz. Ön tarafta piyano bilek detaylarımız var. Hava girişimiz var burada. Frenleri soğutmak için LED farlarımız bulunuyor. Nissan yazısı çok güzel duruyor. Jantlarını da hemen size şöyle göstereyim. 360 derece kamera sistemimiz var. Kapıların üzerinde bulunan malzemeler burada plastik. Herhangi bir boyası yok. Kapı altlarındaki marşpiyel parçaları da böyle plastik arkadaşlar. Skypack donanımında. Arka tarafa geldiğimizde far tasarımı biraz daha farklı. Şimdi hemen size onu göstereyim. Skypack'te ışıklarımız bu şekilde arkadaşlar. Ön aydınlatma grubu da bu şekilde. Tabii ki LED farlarımız var. 12.3 inç dijital gösterge ve multimedya ekranımız var. Navigasyon standart olarak geliyor. 360 derece kamera sistemi. Bu boyutta bir araç için olmazsa olmaz ve tabii ki Apple CarPlay ve Android Auto'yu da kablosuz olarak destekliyor. Makyajla birlikte gelen bu dijital ekranda sürüş modumuza göre ekranlarımız değişiyor. Makyajla gelen bir diğer özellik camlarımız 0.5 mm kalınlaştırılarak ses izolasyonu sağlanmış. Skypack modelinde kullanılan lastikler 19 inç çapında ve jantları görüyoruz. Gerçekten güzel, kaliteli. Aracın donanımı işte bu şekilde arkadaşlar. Özellikle aracın dış tasarımını çok beğendim. İçini de kullanımda göreceğiz. Şu anda Platinum paketi inceliyoruz. Ön tarafa baktığımızda herhangi bir fark göremiyoruz. Ta ki ışıklandırmaları açana kadar. LED farlar, aydınlatmalar çok şık tasarlanmış. Aynı jant tasarımı burada da kullanılıyor. Platinum pakette şimdi içeriye geçtiğimizde asıl farkı görüyoruz. Platinum bir hava katılmış araca. Görmüş olduğunuz gibi deri koltuklar, deri el dayamaları, koltuk desenleri, yan destekleri çok şık tasarlanmış. Bu deri desenler aynı zamanda kokpitte de kullanılıyor. Böylelikle kalite hissiyatı arttırılmış. Kahverengi koltuklarımız sadece Platinum donanıma özel olarak geliyor. Platinum donanımda tabii ki Platinum özellikler var. Nedir bunlar? Hafızalı koltuklar. Araçtan inerken koltuk geriye gidiyor. Daha sonra aracı çalıştırdığınızda sürüş pozisyonuna alıyor sizi. Head-up display'imiz geliyor. Onu sürüşte size göstereceğiz ve elektrikli bagaj kapağımız tabii ki geliyor. 455 litrelik bir bagaj hacmimiz var ve 2 kademeli görmüş olduğunuz gibi böylelikle valizlerinizi buradan alırken çok rahat edeceksiniz. Biraz daha derinliği arttırmak isterseniz bu parçaları alt tarafa koyabilirsiniz.
Bagajla ilgili söylemek istediğim başka şeyler de var. Bakın burayı bu şekilde ayarlayıp malzemelerinizi ikiye ayırabilirsiniz. Pazarlık malzemelerinizi buraya koyun, marketlik malzemelerinizi arkaya koyun. Nissan sizi düşünmüş ve aynı zamanda üst tarafta bir panzotumuz var. Bu panzotta alt tarafa yerleştirilebiliyor. Bakalım yedek lastiğimiz var mı? Alt tarafta da bir stepnemiz ve krikomuz bulunuyor. Bu da güzel haber olsun. Yükleme eşiğimizin bu şekilde düz olmasının bir avantajı koltuklar yatırıldığında düz bir zeminin elde edilmesi. Koltuklar yatırıldığında bagaj hacmimiz 1497 litreye ulaşıyor. Burada devasa bir alan sizleri bekliyor, artık ne kadar eşya doldurursanız doldurun. Bu bir aile aracı ve aileler ne ister? Arka tarafa rahat erişim ister. Kapı tam 85 derece açılıyor. Özellikle bebekli aileler için çok büyük bir kolaylık olacaktır bu. Skypack'te plastik parçalar burada piyano bilek olarak karşımıza çıkıyor. Kapı altlarında piyano siyahı kullanılmış ve krom detaylar araca eklenmiş. Çok şık duruyor tabii ki. Arka tamponda piyano siyahının kullanılması çok şık durmuş. Difüzör çok güzel duruyor arkadaşlar. Daha farklı, daha ben buradayım diyor. Şimdi N-Design'la birlikteyiz arkadaşlar. Bakın ön tarafta farklılıklar var. Görmüş olduğunuz gibi daha önce piyano siyahı olarak kullanılan malzemeler burada gövde renginde gelmiş ve yan tarafa geldiğimizde harika bir jant tasarımı var ve 20 inç jantlarımız var. Güzel haberi vereyim size. 20 inçte geldiği zaman bu araç bağımsız arka süspansiyonla birlikte geliyor. Bu özelliği çok seviyoruz. Neden? Konfor, yol tutuşu anlamında çok katkısı oluyor arkadaşlar. Platinum ve N-Design paketi makyajla birlikte geldi. Makyaj demişken eskiden tamponun üzerinde Qashqai yazısı vardı. Şimdi farların üzerinde Nissan yazısını görüyoruz. N-Design'ın içine girelim. Bakalım içeride bizi ne karşılıyor. Öncelikle Alcantara kumaş ve bakın burada mavi renkli dikişler çok şık duruyor. Hafızalı koltuk özelliğimiz bu modelde yok. Fakat ne var? Bose müzik sistemimiz araçta bulunuyor. Onu da hemen şöyle göstereyim size. Bose müzik sisteminde toplamda 10 adet hoparlör kullanılıyor. Harika bir müzik dinleyeceğimizin ilk habercisi olsun. Alcantara detaylar kol dayamada, yan taraflarda, bacağınızı koyduğunuz yerde ve bakın kokpitte de devam ediyor. Bu araca premium bir hissiyat katıyor ve aracın malzeme kalitesi de gerçekten çok güzel. Ambiyans aydınlatmaları da burada farklı bir renkte görüyoruz. N-Design'a özel Qashqai yazısı çok şık duruyor ve koltuklarımız tasarım anlamında çok daha güzel. Platinum pakette gelen krom detaylar bakın burada siyah renkte. Yani bu aracı iki renk alırsanız tavan siyah ve gövde rengi oluyor. Krom parçalar bakın burada da kullanılmamış. Alt taraftaki plastiklerimiz de yine gövde renginde. Yan tarafta kullanılan plastikler de yine gövde renginde. Bakın piyano bilek detayları tamponda yok. Sadece difüzörde var. Işıklarımızı da bir hemen açalım, gösterelim size. Kayar led farlarımız bulunuyor. 3 boyutlu bir tasarıma sahip. Arka stopların tasarımını çok beğendim. Kırmızının tonları bile farklı arkadaşlar. N-Design'da yedek lastiğimiz yok ama subwoofer'ımız var burada. Bose müzik sisteminin tabii ki tamir kiti bulunuyor. Nissan bu konuda bizi unutacak değil elbette. Denizli'deyiz dedik. Tabii ki Pamukkale travertenlerini görmeden, sizlere de göstermeden olmazdı. Tabii ki her zaman olduğu gibi anahtarla başlayacağız. Anahtarımız şık bir tasarıma sahip. Şöyle göstereyim. Açtığımızda da tabii ki manuel olarak bir anahtara ihtiyacımız olabilir pil bittiğinde. Ne yapabiliriz anahtarla? Tabii ki bagajımızı açabiliriz, kapatabiliriz. Aracın yanına yaklaştığımızda kapı kolundaki düğmeye basarak kapıları açıyoruz ve tabii ki basıp kilitliyoruz. Tasarımla başlayalım. Aracımızın donanımı Platinum Premium. Ön tarafa baktığımızda yeni yüz bizleri karşılıyor. Özellikle ön panjurdaki detayları çok sevdim ve burada bir alın çizgisi var. Bu da çok hoş durmuş. Piyano siyahı ön kaplama far grubunun da üzerinde devam ediyor. Alt tarafa geldiğimizde burada bir hava girişi görüyoruz. Bu hava girişi fren disklerinin soğutulması için kullanılıyor. Makyajsız versiyonda sis farları vardı. Makyajlanan versiyonda sis farları yok ama buna ihtiyacınız da yok. Çünkü adaptif led farlar hava koşullarının durumuna göre size en iyi aydınlatma performansını verecektir. Alt tarafa geldiğimizde yine piyano siyahı tampon altını görüyoruz. Ve burada da bir nikelaj parçamız bulunuyor. LED farların tasarımı çok güzel ve kayar LED farlar kullanılıyor. Sinyal grubunda Nissan amblemi de büyük ve şık bir şekilde tasarlanmış. Ön tarafa baktığımızda makyajlı versiyonda daha teknolojik, daha güncel bir
yüz görüyoruz. Hem ön tamponda hem arka tamponda 6 adet park sensörü bulunuyor. Bu sensörler sayesinde engellerden daha hassas bir şekilde kurtulmuş oluyorsunuz. Tabii ki araçta 360 derece kamera sistemi var. Önde bir radarımız var. Kamera sisteminin rezistansı var. Bu sayede kötü hava koşullarında burası buğulanmayacaktır. Ön camımızda tabii ki ön cam ısıtma var. Yan tasarıma geldiğimizde lastiğin hemen üzerinde piyano siyahı plastik malzeme kullanılmış. 20 inç çapında Michelin Primacy 4 lastikleriyle donatılmış güzel bir lastiğimiz var. Jant tasarımını da beğendim açıkçası. Performansını kesinlikle merak ediyorum. E-Power yazısı kapının altında bulunuyor. Nikelaj parçamız arkaya kadar uzanıyor ve şıklık katıyor. Alt taraftaki plastik parçalarımız nikelaj. Aynalarımız gövde renginde. Bu araçta çift renk kombinasyonu bulunmuyor ve aynalarımızın altında hemen kameralarımız bulunuyor. Cam tavanımız, çıtalarımız çok güzel duruyor. Nikelaj bunlarda. Arka tasarıma baktığımızda köpek balığı sırtı antenimiz gerçekten şık duruyor ve burada güzel bir spoilerimiz var. LED farlarımız güzel tasarlanmış. Arkaya doğru geliyor ve üzeri piyano siyahı renkle kaplanmış. Üçüncü stop lambamız hemen spoilerin altında bulunuyor. E-Power yazısı sağ tarafta. Qashqai yazısı bakın titanyum renkte çok daha güzel duruyor. Nissan amblemimiz de buraya konumlandırılmış. Arkadaki difüzörler çok şık duruyor. Piyano siyahı detaylar tamponun altında da devam ediyor. Bagajımızı anahtarla açabiliriz demiştik. Bakalım ayakla açabilecek miyiz? Bagajımızı da bu şekilde açıyoruz. Zaten videonun başlangıcında anlattık, size gösterdik. Gayet kullanışlı, şık bir bagajımız var. Söylemediğimiz başka husus varsa onları hemen şöyle ekleyeyim. Bir adet aydınlatmamız var. Askılıklarımız burada bulunuyor. Sağ ve solda malzemeliğimiz var. Burada da bir lastikli tutucumuz var. 12 volt çıkışımız da bulunuyor. 4 adet de kanca ve kanca karşılığımız bulunuyor. Bagajımızı buradan kapatabiliriz ve aynı zamanda sağ taraftaki düğmeye basarak hem bagajı kapatır hem de aracı kilitleyebiliriz. Bagajımızın bir de sıkışma testini yapalım. Bastım. Gayet güzel çalışıyor. Güven verdi. Aracımızda 20 inç jantların olduğunu söylemiştik. Tabii ki bağımsız arka süspansiyon bu araçta da bulunuyor ve egzoz çıkışı bakın şöyle göstereyim, neredeyse gözükmüyor. Aracın motorunu size göstereyim, bilgileri içeride vereyim. Üst tarafta yalıtım malzememiz kullanılmış. Bakın yangın duvarı kısmında güzel bir izolasyon var. 1.5 litre hacminde benzinli bir motorumuz bulunuyor. Elektrik motoruyla gücü lastiklere iletiyoruz. Tasarım anlamında burada herhangi bir eksiklik göremedim. Her yer kapatılmış olması gerektiği gibi. Arka yaşam alanında bakalım bizleri ne bekliyor. Ön koltuk bana ayarlı fakat iniş destek sistemi olduğu için biraz daha geriye gelmiş durumda. Boyum 1.85, baş mesafesi gayet yeterli. Diz mesafesini de böyle göstereyim size. Aracın içine geçtik çünkü dışarısı çok sıcak ve telefonumuz kapandı. Arkadaki yolcular için havalandırma çıkışımız var. USB-C çıkışımız bulunuyor. Neredeyse yok denecek kadar şöyle göstereyim. 4 parmak yüksekliğinde bir şaft tünelim var. Yolcu ve sürücü koltuğunun arkasında cepliklerimiz bulunuyor. Deri koltuklarımız var. Yan tarafları alkantara. Kolunuzu dayadığınız, elinizi tuttuğunuz her yerde kaliteli malzeme bulunuyor. Kapı kollarının şıklığını siz de onaylayacaksınız. Arkada malzeme kalitesi, burada sadece sert plastik kullanılıyor. Koltukların yine yan taraflarında alkantara parçalar bulunuyor. Ortaları deri ve baklava döşemesine sahip. Isofix bağlantılarımız elbette bulunuyor. Kol dayamamızı da göstereyim.
dik duruyor. 2 adet bardak veya termosunuzu buraya koyabilirsiniz. Arkaya bir erişim bulunmuyor buradan. Üst tarafta bir sunroofumuz var ve gökyüzü çok güzel gözüküyor. Tavan kaplamamız siyah renkte. 4 adet el tutamağımız var. Bunlar dokunmatik olarak çalışıyor. Burada bir de askılığımız var. Kapı ceplerinin altında da burada yaklaşık 1,5 litrelik sularınızı koyacağınız bir saklama gözü bulunuyor. Arka camların hemen arkasında C sütununda bir camımız daha var. Bu da arkaya ferahlık hissi katıyor. Şimdi ön tarafa geçelim. Kapı kolları bakın yine alkantara. Hem ışıklandırmaları çok güzel hem de malzemelerin hissiyatı güzel. Buradaki kontrol panelinde hafızalı ve elektrikli koltuğumuz var ve tabii ki masaj özelliğimiz de var. Bunu da kullandım. Gerçekten işe yarıyor. Arı girdi. Çık. Aracın içine geçtiğimizde premium bir araçta olduğunuzu hissediyorsunuz. Şimdi şöyle göstereyim size. Ön panelde yine alkantara malzemeler var. Çok şık duruyor. Bose müzik sistemimiz bulunuyor. Sağ kapı kolu bu şekilde. Buradan kapıları açıp kapatabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Panoramik cam tavanımız var dedik ve elektrikli olarak bunu kapatabiliyoruz. Işıklandırmalarımıza bakalım. Çok şık. Üst tarafta bir gözlük kabı bulunmuyor. Çerçevesiz bir geri görüş aynamız var. Kendinden kararma özelliğine sahip. Aydınlatması var. Sürücüyü de unutmamışlar tabii ki. Klima kumandaları manuel olarak tasarlanmış. Hissiyatı güzel. Kullanılan tuşlar gerçekten benim de olmasını istediğim tuşlar, çünkü menüye girip menüden klima ayarlarını yapmayı sevmiyorum. Bu tasarımı beğeniyorum. Tasarım demişken yine bakın sol tarafta başlayan hat sağ tarafa kadar devam ediyor. Nikelaj parça çok güzel duruyor. Güzel desenleri olan ön panelimiz var. Torpido gözümüzü de açalım. Yeterli derinliğe sahip. Yolcu ve sürücü için de ön kapı içlerinde cep bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğimiz var. Start stop düğmemiz burada. Vites seçicimiz bu şekilde tasarlanmış. Gayet de güzel yapılmış. Burada bulunan desen orta panelde de bulunuyor ve çok şık, çizilmez bir yapıya sahip. Elektronik park frenimiz auto hold özellikli. Aracımızda otomatik park desteği de var. Buradaki düğmeye bastıktan sonra dikey veya yatay modda aracı park edebilirsiniz. Elimizi değdiğimiz, ayağımızı değdiğimiz her yer kaliteli malzemeyle kaplanmış. Arkada bir bardaklığımız var. E-pedal tuşumuz burada bulunuyor. Yani tek pedalla kullanım sağlıyor bize. EV modumuz var. Sadece elektrik motoruyla yol alabiliriz. Sürüş modlarını buradan seçiyoruz. Sürüş modunu seçtiğimizde gösterge değişiyor. Eko'da yeşil, standartta bu şekilde oluyor. Spor modda da kırmızıya geçiyor. Kameramızı da hemen göstereyim size. Kamerayı aldığımızda bakın şu anda ön tarafı gösteriyor. Yan tarafı görebiliyoruz. Çözünürlüğü ve kalitesi güzel. Direksiyonu çevirelim. Evet, nereye gideceğimizi gösteriyor. Bakın lastiği de burada gördük. Mesela kaldırıma yanaşacaksınız. Harika bir özellik. Kol dayamamızı hemen şöyle göstereyim. Yine alkantara güzel bir kumaşımız var. 2 katlı. Burada küçük bir malzemeliğimiz. İçinde gayet güzel bir tasarım var burada. Ses yapmaması için bir plastik ve 2 adet USB-C çıkışı burada bulunuyor. Güzel bir detay, bakın ses yapmaması için emniyet kemerleri tutacaklarının yanı sünger bir malzemeyle kaplanmış, hem sürücü hem de yolcu tarafında. Direksiyon tasarımı çok güzel. Alt tarafı kesilmiş. Sağ tarafta adaptif hız sabitleme, şerit takip sistemlerini aktifleştiriyoruz. Sol taraftaysa multimedyaya komuta ediyoruz. Sol panele geldiğimizde bakın burada bir direksiyon simgesi var. Buna bastığımızda direksiyon yardımı aktif oluyor veya kapanıyor. Bagajımızı buradan açabiliyoruz. Işıklandırma ayarını buradan yapabiliyoruz. Şiddetini arttırıp azaltabiliyoruz. Buradaki i tuşuna bastığımızda head-up display aktif oluyor ya da tabii ki buradan kapatabiliyoruz. Geldi ve gitti. Bu tarz özelliklerin özellikle düğme kullanılarak ayarlanması çok güzel. Menüler arasında kaybolmanıza gerek yok. Bu arada koltukların tasarımı da çok güzel. Baldır desteği hem ön koltukta hem arka koltukta çok iyiydi. Yanal destekleri de çok güzel. Burada söylemeyi unuttuk. Bir de 12 volt çıkışımız bulunuyor. Sol taraftaki nikelaj detayımız da unutulmamış. Bakın buralar bile alkantara ile kaplanmış. Diğer detayları da sürüşte paylaşayım ve sürüşe geçelim. Çünkü sıcaktan yandık. Şimdi sürüşümüze geçelim. Aracın içine geldik. Koltuk ön pozisyona geldi. Ekran gerçekten çok şık. Arkadaki yolcuların emniyet kemerini bağlayıp bağlamanı da ekranda gördüm. Şimdi vitesimi hemen D pozisyonuna aldım ve
çıkıyorum. Dışarısı bayağı sıcak, 38 derece. Bakın hemen kamerayı da göstereyim. Şu an ileriye gidiyorum. Ön kamera aktif. 360 derece kamera sistemi bakın ne kadar güzel çalışıyor. Hem kameranın çözünürlüğü çok iyi hem de ekranın çözünürlüğü çok güzel. Bozuk bir zemindeyiz gördüğünüz gibi. Lastiğin hemen şöyle sağ tarafında bir tane taş var. Onu denk getireyim. Bakın taşa kadar görüyorum. Harika. Ve onu da uyardı bana. Gerçekten güzel. Karşıdan mesela çıkacağım. Yüksek olan yerler var, alçak olan yerler var. Eğer görmek isterseniz bu şekilde görebiliyorsunuz. Kullanım açısından çok hoş. Apple CarPlay'imizi bağladık. Kablosuz veya kablolu olarak bağlayabiliyorsunuz. Android Auto'yu da aynı şekilde destekliyor. Kullanım hissiyatına bakalım. Gayet güzel, akıcı. Spotify'ı açalım ve müzik performansımıza bakalım. Ses açma kapama düğmemiz burada var. Manuel, gayet güzel. Tabii ki direksiyon üzerinde de var. Çok güzel. Bose müzik sistemi harika bir müzik keyfi yaşatıyor sizlere. Yine bakın kötü bir zeminden geçiyoruz. Kabinin içi sessiz. Arnavut kaldırımı dediğimiz bu asfaltın üzerinde gidiyorum. Amortisörlerden herhangi bir ses gelmiyor. Çok tok. Hiçbir yerden trim sesi gelmiyor. Gayet güzel. Zaten kullanılan bu parçaların uyumu, bütünleştirilmesi o kadar güzel yapılmış ki bunu daha aracın içine geçtiğinizde anlıyorsunuz. Vitesimizden biraz bahsedeyim. D ve B konumları var. D'yi aldığımızda drive modu yani sürüş modu, araç gazdan ayağınızı çektiğinizde süzülmeye, akmaya devam ediyor. B'yi aldığımızda bakın şu an aldım, bayır aşağı iniyoruz. Süratim düşüyor. 47-46'ya kadar düştü. B modunda tek pedallı bir kullanım sağlamıyor size. Fakat ayağınızı her gazdan çekişinizde daha fazla rejenerasyon yapıyor. Bataryaları daha fazla dolduruyor. Özellikle şehir içerisinde B modunu kullanmanız size daha fazla enerji üretimi ve aynı zamanda daha az fren balatası kullanma ihtiyacı doğuracaktır. Böylelikle fren balatalarınız da daha uzun ömürlü olacaktır. E-pedal modumuz var. E-pedal moduna bastım şu anda. Hafif bir bayır aşağı var. Ayağımı çektim. Araç duruyor ve arkada stop lambalarım yanıyor. Arka stop lambalarının yandığını da ekranda gösteriyor. Ona da şöyle bir ara çekim alayım. Tek pedallı kullanımı çok seviyorum. Daha önce bunu Tesla'da kullanmıştım. Şehir içerisinde fren pedalına hiç basmıyorsunuz. Sadece biraz alışmanız gerekiyor. Önde güzel bir görüşüm var. Ön camımda rezistans olduğunu söylemiştim. Rezistans çok büyük bir sıkıntı yapmıyor. Head-up display'i açıyorum. Bakın şu anda polarize gözlük olduğu için onu çıkartmak gerekiyor bu arada. Hız tabelasını, süratimi, şuradan da cruise kontrolü, adaptif hız sabitlemeyi açayım. Bu arada B modunda da olsanız, E-pedal modunda da olursanız hiç fark etmiyor. Hız sabitlemeyi açabiliyorsunuz. Süratimi 90'a ayarladım. Direksiyon tutmamı istedi. 15 saniyede bir tutmamı istiyor. O yüzden elimi buraya bırakacağım. Müdahale etmeyeceğim. Kendisi gidecek arkadaşlar. Öndeki araçla takip mesafesini yine buradan ayarlayabiliyoruz. Aracın kendi navigasyonunu eğer kullanırsak head-up display'e navigasyon bilgisi de geliyor. Bakın 80 tabelası vardı. Daha hızlı gittiğimiz için o tabela ışığı yanıp sönüyor. Tabelaları çok güzel okuyor. Sadece hız tabelasını değil, aynı zamanda yaya geçidi gibi tabelaları da okuyor. Eğer şeritten çıkarsam bakın onu yine burada head-up display'de gösteriyor. Şeritten çıkmak derken güzel bir özelliği var. Eğer şeritten çıkarsanız direksiyona müdahale ediyor ve içeriye sokmaya çalışıyor beni. Bir uyarıyı bu şekilde veriyor. Eğer gerekirse fren de yaparak sizi uyarıyor. Onu da şöyle göstereyim. Bakın 75'e aldım. Hız sabitlemeyle gidiyorum. Cruise'a aldım. Şöyle hafiften sağa yanaştım. Otomatik olarak fren yaptı ve şu anda kaygan zemin uyarısı verdi ve sistem devreden çıktı. Aracı kullanırken olur içiniz geçer, şeritten çıkıyorsunuz. Elinizle hissetmeseniz bile şeritten kaydığınızı araç fren yaparak sizi uyarıyor. Bu sisteme de Nissan akıllı şerit takip sistemi diyor. Güvenlik demişken hemen güvenlikten bahsedelim. Adaptif hız sabitlememiz var. Ön sezili akıllı çarpışma uyarı sistemimiz var. İki önünüzdeki aracı dahi takip ediyor. Eğer onlar fren yapar, ani bir şekilde durursa sezgisel olarak fren yapıyor. Kör nokta uyarı sistemimiz var. Zaten güvenlik anlamında gerçekten araç güven veriyor. Sistemler de çok iyi çalışıyor. Makyajla birlikte kadranlarımız yenileşti. Onlar da çok şık, çok güzel. Müzik sistemini, navigasyon sistemini, lastik basınçlarını bakın buradan görebiliyoruz. Yakıt ortalamamızı görüyoruz. Ortalamalar biraz yüksek gelebilir çünkü aracı gerçekten test esnasında çok zorluyorlar. Bakın navigasyon bilgisi gayet şık. Yine aracın diğer menülerini de buradan rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Kullanımı gerçekten çok kolay. Şimdi isterseniz biraz motordan bahsedeyim size. 1.5 litre hacminde 3 silindirli bir motorumuz var. Değişken sıkıştırma oranına sahip ve sıkıştırma oranını 8 ile 14 arasında değiştiriyor. Böylelikle
Verim istediğiniz zaman verim, güç istediğiniz zaman güç veriyor. Ama bu gücünü lastiklere iletmiyor. Üretmiş olduğu güç ile elektrik üretiyor ve bu elektrik aküleri şarj ediyor ve aynı zamanda üretilen elektrik motoruna iletiliyor. Yani bu araç benzinli bir motora sahip olmasına rağmen elektrikli bir aracın hissiyatını sağlıyor. Bu teknoloji sayesinde şehir içerisinde %34'lük bir yakıt tasarrufu sağlayabiliyorsunuz. Karma tüketimde %17. Bu araç şehir içerisinde daha ekonomik. Neden? Çünkü temelleri elektrikli motor üzerine ilerliyor. Nissan benzinli motorunu bir jeneratör olarak kullanıyor ve kullanmış olduğu bu jeneratör dünyanın en verimli jeneratörü Nissan mühendislerinin iddiasına göre. 1.5 motor düşünün arkadaşlar. 190 beygir olsun ve 330 Nm tork versin. Böyle bir şey mümkün mü? Değil. Fakat Nissan bunu başarmış. Elektrikli motor kombinasyonuyla başarmış tabii ki. Bakın kör nokta sistemi çok güzel çalıştı. Sinyal verdim, beni uyardı. Olmazsa olmaz güvenlik ekipmanlarından biri kör nokta uyarı sistemi. Adaptif hız sabitleme direksiyonun üzerinde burada mavi tuş var. Ona bastığımızda aktif oluyor. Daha sonra set diyoruz. Hızımızı buradan ayarlıyoruz. Zaten head-up display'de de görüyoruz. Şu anda 80'i ayarladım. Şerit asistanını da ayarladım. Önüme bir araç çıktı ama sıkıntı değil. Kendisi hemen gerekli mesafeyi koruyor. Direksiyon yardımını da açtım. Tabelaları okuduğu için ara ara ikaz veriyor. Bu arada kadranda hız limitini de simüle etmiş, 80 yazmış. Onu da 80'e kadar çıkabileceğimi şu anda gösteriyor. Şehir içi trafikteyiz. Adaptif hız sabitleme açık. İleride kırmızı ışık var. Hiçbir şeye basmıyorum. Şerit olmadığı için tabii direksiyonu tutacağım. Evet, geldi. Güzelce yavaşladı. Harika bir şekilde durdu. Park sensörü geçici olarak devre dışı dedi. Çünkü duruyoruz. Bu da akıllıca bir şey. Yeşil yandı. Araçlar ilerliyor. Resume'a bastım. Araç devam ediyor. Gaz pedalına dahi basmadım. Çok güzel ilerliyoruz şu anda. Önümüze bir araç girdi. Hemen mesafesini korudu. Sert fren yapmadı. Sol tarafa geçeyim. Önünü açayım. Evet, önünü açtım. Hızlanırken de aceleci davranmıyor. Abimiz yine önümüze çıktı. Basmıyorum frene. Çok güzel. Araca güvendiğim için dikkat ettiyseniz ayağımı bile fren pedalının üstüne koymadım. Güven veriyor araç. Şehir içerisinde konforlu, gerçekten konforlu bir aracın içerisindesiniz. Buraya gelirken özellikle amortisörlerini denedik biraz aracın. Konfor odaklı güzel bir amortisör sistemi var. Elektrikli motorumuz 190 beygir güç üretiyor ve 330 Nm torka sahip. Bakın şehir içindeyim şu anda. E-pedal modundayım. Frene basmadım, gaza basmadım. Gayet güzel bir şekilde araç yavaşladı. Ekran görünümünü ayarlayabiliyoruz. Hemen onu da göstereyim size. Normal ekranımız, gelişmiş ekranımız. Burada farklı ayarlar da yapabiliyoruz. Ve minimal ekranımız bulunuyor. Minimal ekran özellikle gece sürüşlerinde iş görür. Enerji akış ekranını da burada görmekteyiz. Bakın şu anda içten yanmalı motorumuz çalışıyor. Aküleri şarj ediyor ve aküler elektrikli motoru çalıştırıyor. Ayağımı gazdan çektiğimde bakın fren lambaları da yandı. Şu an EV modundayım. Bataryalar şarj oluyor. Şu anda sadece bataryalarla devam ediyorum. Elektrik modunu kapattım. Vitesim şu anda B'deydi. Onu da D'ye aldım. Bakın şu anda süzülüş modu daha fazla yapacaktır. Gaza bastığımda içten yanmalı motor devreye giriyor. Ayağımı gazdan çektim. Şu an içten yanmalı motor bataryaları şarj ediyor, onu gösteriyor. Ve şu anda aracın kinetik enerjisi akülerin şarj edilmesinde kullanılıyor. İçten yanmalı motor devreden çıktı. Tekrar gaza bastım. Sadece elektrikli motorla gidiyorum. Süratim 70. Şeritten biraz çıktım. Onun hemen uyarısı geldi. Direksiyonda da hissettim. Akülerim dolu olduğu müddetçe benzinli motor devreye girmeyecektir veya aşırı güç istemediğim müddetçe. Hadi bir güç isteyelim bakalım ne olacak. Bastım. Hızlanması çok güzel ve motorun sesi de çok rahatsız etmiyor. Çok iyi hızlanıyor arkadaşlar. Bayır aşağı iniyorsunuz. B'ye aldınız. Bakın şu anda otomatik olarak fren yapıyor. Frene ben şu an bastım. Onu da bakın arkada simüle etti. Frene bastım, çektim. Gayet güzel. Bu tarz detayları biliyorsunuz. Çok seviyorum. Brake modunda araç daha fazla elektrik üretecektir. 90'la gidiyorum. 59 desibel sadece elektrik motoruyla. 100, 60 desibel, 110, 62 desibel, süratim 120, 63 desibel ve aynı zamanda benzinli motorum çalışıyor. Bilmiyorum size sesi geliyor mu? 120'de hafif hafif rüzgar sesi gelmeye başladı. Şimdi biraz daha hızımızı arttıralım. Sol tarafta güç ekranı var. Bakın
Tam gazda şu anda %100 güç veriyor. 150, 155, 160. Çok güzel gidiyor. Hadi o zaman 0-100 yapalım. Spor moddayım. 0-100 yapacağım. Şimdi. Araç yola tutunabilse daha iyi bir 0-100 yapardık kesinlikle. Şimdi. Çok güzel. Bir de ara hızlanmamıza bakalım. Süratim 40. Şimdi. Çok güzel. %20. Çok güzel hızlanıyor arkadaşlar. Şimdi bir fren testi yapalım. Süratim 100. Panik fren yapacağım. Şimdi. Evet, güzel durdu. Fakat asfalt kalitesi iyi değil arkadaşlar. Onu kesinlikle söyleyeyim. Biraz tozlu. Daha iyi durmasını beklerdim. 100'le gidiyorum. Panik fren yapacağım. Şimdi. Çok güzel durdu. Asfalt kalitesi biraz iyi değil ama yine de güzel bir şekilde fren yaptı. Bakalım el freni çekersek ne olur? Çektim. Küçük bir fren yaptı. Çektim. Uzun süre tuttum. Oo! Çok güzel bir şekilde durdurdu aracı. Tam bir acil fren desteği. Harika. EV modundan da biraz bahsedeyim. Enerji akış menüsünden bakın şu anda görüyorum sadece bataryayla devam ediyorum. 60'la gidiyorum. Önümde bir bayır var. Biraz daha bastım. 64, 65. Sadece elektrik gücüyle ilerlemeye devam ediyorum. Gücün %25-30'u verildiği bakın sol tarafta gözüküyor. Süratim 70'e kadar çıktı. Bayır çıkmama rağmen gayet güzel. Batarya şu anda azaldı. EV modu kullanamıyor. Pil çok düşük uyarısı geldi. Şu anda benzinli motor çalışıyor. Fakat duymadım bile, hissetmedim bile. Değişken sıkıştırma oranı sayesinde motorun çalıştığını duymuyorsunuz. Sadece eğer gaz pedalına çok fazla basarsanız motorun sesi geliyor. EV modunu şöyle özetleyeyim. Arabayla markete gideceksiniz. Şehir içinde küçük işlerinizi göreceksiniz. O esnada akünüz de doluysa işinizi rahatlıkla görürsünüz. Sürüş modlarından bahsederken ekranın değiştiğini tabii ki söyledik. Fakat bakalım başka neler değişiyor. Şu anda elektrikli moddayım. Gaz pedalı çok daha konfor odaklı, çok daha ekonomi odaklı tepkiler veriyor. Direksiyon yumuşak, gayet güzel. Sürüş modumu standarda aldığımda biraz daha standart beklentilerimi rahatlıkla karşılayan bir gaz tepkisine sahibim. Direksiyon hala yumuşak, çok o kadar sert değil. Araç zaten konfor odaklı. Bakın bozuk zeminlerden geçerken de gayet güzel geçiyorum. Spor moda aldığımda direksiyon evet biraz daha hisleniyor. Bu arada aracın fren pedalının tepkilerini de çok beğendim. Ayağınızı daha böyle fren pedalına koyar koymaz fren yapıyor. Rejenerasyon da yaptığı için onu da hissediyorsunuz. Siz ne kadar çok frene basarsanız o kadar çok rejenerasyon yapıyor. Aracın biraz viraj performansını göstereyim size arkadaşlar. İyi yol tutuyor. Tabii ki konfor odaklı olduğunu söyledik. Fakat bu iyi yol tutmadığı anlamına gelmiyor. Bunda nelerin etkisi var? 20 inçlik jantların etkisi var. Arkada bağımsız süspansiyonun olmasının etkisi var. Michelin lastiklerinde etkisi büyük. Gövde yanılımı bakın fazla yok. Gayet güzel. Çok güzel. 100'le döndüm. Evet geldim. Çok güzel. 120. Harika. Çok iyi yol tutuyor arkadaşlar. Gövde salınımına da şöyle bakalım. Evet, hafiften var ama aracın önü arkası birlikte gidiyor. Arka taraf ön tarafa çok güzel uyum sağlıyor. Aracın yakıt tüketimi özellikle yaz aylarında yarım litre kadar artabilir arkadaşlar. Bunun sebebi ise klimanın içten yanmalı motorla çalışması. Yakıt demişken ne kadar yakarsınız şimdi onlardan bahsedeyim size. Bu araç son 411 kilometrede ki bu bir test aracı, inanın herkes gazlıyor arkadaşlar. 7 litre yakmış, çok iyi. Son 400 kilometrede 6.9 litre yakmış. Yani şöyle söyleyeyim, test aracı olmasına rağmen çok iyi bir değer elde etmiş. Biliyorsunuz 12-13 litreleri görüyoruz bazı araçlarda. Ben ne elde ettim? Onlardan bahsedeyim size biraz. Şehir içi kullanımında 4.2 litrelik bir yakıt tüketimi elde ettim. Şehir dışında
genellikle sakin sürüşler sergiledim ve 5,5 litrelik bir yakıt tüketimi elde ettim. Koltukların yanal tutunması gerçekten iyiydi virajlarda. Masaj modunun olduğunu söylemiştim. Hem sürücü hem yolcu tarafında masaj özelliği var ve gayet güzel çalışıyor ve sadece şurada bir tuş var. Buna basarak bunu aktifleştirebiliyorsunuz. Öyle menülere girmenize gerek yok. Şu an biraz masaj yapıyor. Biraz rahatlamaya ihtiyacım var. Menüsüne ulaşmak istiyorsanız da bakın hemen şöyle bastığınızda ayarlar menüsü çıkıyor. Buradan şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Nasıl bir şey yapmasını istiyorsunuz? Belse bel, rahatlamaysa rahatlama. Sürücü ve yolcu için yoğunluğunu, hızını ayarlayabiliyorsunuz. Gayet de güzel çalışıyor. Toparlamak gerekirse şehir içerisinde güvenli bir araçtasınız. Hem güvenli hem de ekonomik. Vergi dilimi yüksek değil. 1,5 litrelik motor hacminden vergilendireceksiniz. Özellikle multimedya ekranları çok güzel tasarlanmış, çok güzel bilgileri size sunuyor ve elinizin altında tüm bilgilere ulaşıyorsunuz. İlk defa bir Nissan kullanıyorum, ilk defa bir Qashqai kullanıyorum fakat hiçbir zorluk çekmedim bazı markaların aksine. Şehir dışında çok daha güzel sürüşler sizi bekliyor. Neden? Aracınız güçlü. İstediğiniz zaman sollamaya çıkabilirsiniz. Gaz pedalının altı dolu dolu güç yatıyor. Elektrikli motorların avantajını, benzinli motorların menzil avantajını almış, Nissan birleştirmiş, harmanlamış, güzel bir iş çıkarmış. Güvenlik anlamında baktığınızda araç zaten kendi kendine gidiyor. Sizin hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Elinizi sadece direksiyonun üzerine koyun. Şeritleri okumazsa yardımcı olursunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Uzun yolda asla yorulmazsınız. Qashqai SUV araçların öncüsü. Bence sadece öncüsü değil, aynı zamanda sınıfının lideri. Videoyu sonlandırırken kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.